Hepinize yeni videodan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerdeyim. Gerçekten benim de geldiğim en ilginç yerlerden, en ilginç adalardan bir tanesi. Burada hiçbir ulaşım aracı yok. Sadece bisiklet ve elektrikli motorlar var. Elektrikli motorlar da hatta sonradan gelmişler. Eskiden yokmuş. Muhteşem bir ada. Dün geldim adaya ve dün bütün gün keyfini çıkardım adanın. Yüzdüm, denizlerine gittim. Zaten ada çok küçük. Benim konakladığım yer bu arada benim evim. Burada konaklıyorum. Şöyle burada yan yana odalarımız var. Şuradan çıkıp direkt denize gidebiliyorum. Zaten muhteşem bir ada. Dün bütün gün keşif yaptım sizin için. Şimdi birlikte kahvaltıyla başlayacağız. Dün kahvaltı yapmamıştım burada. Nasıl geldiğimden, tüm süreçten de bahsedeceğim. Buraya ben Bali'den geldim. Bugün harika bir ada turu yapacağız. Hemen çıkıyorum çünkü çok acıktım. Saat 12'ye geliyor. Hızlıca geçelim videoya. Bakın burada benim kaldığım yerde ve genelde kalınan tüm yerler size bisiklet veya motor kiralıyor. Hangini isterseniz. Bisikletler 50.000 rupi. Bu motorların günlüğü de 250.000 rupi. Benim emektarım da burada efendim. Bu da benim kiraladığım. Ben farklı bir renk olsun diye bu yeşili kiraladım. Şimdi kahvaltı için gideceğim yer çok yakın olduğu için şimdi binmeyeceğim. Bir 3-4 dakika yürüyeceğim zaten. Ondan sonrasında geri gelip bisikletime bineceğim. Şimdi şöyle size hafiften Gili Adası'nın sokaklarını da göstereyim. Bu arada söyledim bilmiyorum, Gili Adası'ndayım ben. Burası böyle genelde sağlı sollu lokal yemek yerleri var. Böyle küçük bakkal gibi düşünebilirsiniz bunları, yerel bakkallar. Burada genelde Kokomart gibi marketler meşhur. Bakın burada da elektrikli motor kullanmış. Hiçbir araç yok. O kadar güzel ki yani. Muhteşem bir güvenlik. Kendinizi böyle çok özgür hissediyorsunuz. Ya muhteşem bir ada. Zaten bugün birlikte ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bali'ye gelirseniz buraya gelmeyi bence unutmayın. Burası Bali'den 1,5 saatlik bir feribot yolculuğu. Padang Bayi dedikleri bir limana gelmeniz gerekiyor. Ubud'dan bu limana ben 1,5 saatte geldim. Normal taksi tutup o limana kadar gittim. Oradan da zaten feribota atlayıp buraya geçiyorsunuz. Çok rahat bir yolculuk. Öyle hiç bir sıkıntı yaşadığım yolculuk olmadı. Bence Bali'ye gelirseniz buraya gelmeyi ihmal etmeyin. Gerçekten birkaç gününüzü buraya ayırın. Ne dediğimi anlayacaksınız. Bakın adalar da buradan başlıyor. Dün ben buradan geldikten sonra adalar diyorum, feribotlar. Şuradan gelip içeriye doğru girdim. Ya adanın girişi bu taraftan. Şöyle sağlı sollu yemek yerleri var. Burada maalesef en yaygın ulaşım aracı at arabaları ama arkadaşlar atlar inanılmaz yoruluyor. Yani hiç de iyi bakıldıklarını görmedim açıkçası. Lütfen mümkünse burada at arabalarını kullanmayın. Zaten bisikletler ve böyle minik elektrikli motorlar var. Bence bunlar gayet işinizi görür. Benim açıkçası sizden ricam buraya gelirseniz bu at arabalarını kullanmamanız. Çünkü hiç durmadan bu atlar çalıştırılıyor böyle. Şimdi bir mekana giriyorum. Cafe and Team diye bir yere. Bir kahve içip bir şeyler yiyeceğim. Hello. Thank you. Hello. Şurada köşede bir yere oturayım. Deniz kenarında bir yer ama deniz kenarı tarafı doluydu. O yüzden böyle köşede bir yere oturdum şimdi. Şimdi bir kahvaltı yiyip bir kahve içeceğim. Bu arada mekanda şöyle küçük bir yer. Gelmek isterseniz Cafe Team olarak geçiyor. Şöyle menü getirdiler. Burada kahvaltı menüsü var. Kahvaltı tüm günmüş. Güzel. Bali'de çünkü bir saatte genelde bitiyor kahvaltı. 7'den itibaren kahvaltı var. Bowl'lar var isterseniz, yumurta var isterseniz, tostlar var. Kahvelerde 40-45 dinar arasında değişiyor. Bakın şöyle harika bir kahvaltı geldi. Böyle yumurta istemiştim. Bir de yanına şöyle güzel bir kahve söyledim. Muhteşem görünüyor. Yumurtayı da çok özledim. Ya şeyi çok özlüyorum ya. Ben bu arada İzmirliyim. İzmir'de böyle her sabah kalkınca sütlü filtre kahve ve muz yediğim bir rutinim vardı. O rutinimi inanılmaz özlüyorum. Yani özlediğim böyle zaten nadir şeyler var. Alışkanlıklarını insan herhalde birazcık özlüyor. Burada böyle yumurtaya ulaşmak bile zor yani. O zaman bana afiyetler, sonra adayı keşfetmeye başlayacağız. Bu arada şöyle adayı tanıtmak istiyorum size. Bakın ben şu anda şuradayım. O kadar güzel bir ada ki dün yanlışlıkla böyle tur attım zaten. Şimdi birlikte buradan çıkacağız şöyle. Şurada kaplumbağalar, yüzen kaplumbağa noktaları var. Şuraya doğru götüreceğim sizi. Burası bakın hep gördüğünüz Turtle Point. Hep burada yüzen kaplumbağaları görüyorsunuz. Burada etrafında restoranlar var. Dün ben akşamı şurada bir mekanda kapattım. Bakın Sunset Bar burada.
En iyi sunset noktaları da bu tarafta. Yine akşam zaten gün batımını oraya götüreceğim size. Böyle küçük minik harika bir ada. Tam yanında da bunlar böyle 3 ada yan yana. Şu Gili Eğir Adası, bir de Gili Meno diye bir ada var. Bu adadan bu iki adaya turlar var. Zaten bakın çok yakın. Böyle günübirlik bu adalara gidebilirsiniz. Bu adalara genelde balayı adaları diyorlar. Gili Meno ve Gili Eğir'a. Bu üçü Gili adaları olarak geçiyor ve en popüleri şu an bizim bulunduğumuz Travangan olan. Eğer isterseniz fazladan bir gününüz varsa bu diğer iki adaya da turla geçebilirsiniz, tekne turlarıyla. Hatta bugün isterseniz bir fiyat da alırız. Belki ben de bir sonraki günlerde geçerim. Adaları da size böyle bir göstermek istedim. Bali'de nerede kalıyor? Bali'de burası. Bakın biz şu tarafa doğru geldik. Bali'de buradaki küçük bir ada. Şimdi yemekten sonra otelime geri geldim. Bisikletimi alacağım ve birlikte sahil tarafına doğru gideceğiz. Bakın trafik burada bizimkine ters yönde akıyor. Buradan soldan gideceğiz. Bakın sürekli at arabaları yani sürekli. Bu atlar hiç durmadan çalıştırılıyor. Şöyle size bisikletteyken de çekmeye çalışıyorum. Burası port. Şurada sağlı sollu yemek yiyebileceğiniz yerler de var. Bu arada burası Müslüman bir ada. Bali gibi Hinduizme inanmıyorlar. Dolayısıyla Bali'deki gibi tapınaklar görmeyeceksiniz. Bu arada burada 2 tane cami bulunuyormuş. Zaten sürekli ezan sesi duyacaksınız akşamları. Şurada Türk mekanı var. Türk iş kebap falan diyor. Belki bir ara buraya da uğrarım. Hello. Hello. Bakın sağlı sollu şurada takı satan yerler var. Gösterebildim mi bilmiyorum. Tabi akşamları buralar kalabalık oluyor. Şu anda boş görünüyor da. Şu an insanlar biraz daha plajda, işte kaplumbağa görme yerlerinde. Biz de zaten şu anda oraya doğru gidiyoruz. Size önce bir denizini göstermek istiyorum buranın. Giderken de böyle biraz etrafı çekmek istedim. Bu arada bisiklet muhteşem bir özgürlük. Böyle atlayıp bisikletinize, motorunuza gitmek. Özellikle böyle küçük adalarda. Bu arada ada küçük ama para bozduracağınız yerler de epey var. Bakın adanın en keyifli yerlerine doğru gelmeye başladık. Ben de dün buralarda takıldım, yüzdüm. Çok keyifli buralar. Birazcık daha sakinleşiyor da buralara doğru. Bakın şurada zaten direkt sahil. Şöyle sağlı sollu genelde turlar da var burada. Hem diğer adalara turlar var, hem de burada yapabileceğiniz turlar var. Su altı dalışı için gidebileceğiniz yerler var. Şu an adanın en keyifli yerlerindeyiz. Ben bu tarafları birazcık daha çok sevdim. Benim kaldığım yer biraz daha merkez olduğu için daha kalabalık. İşte Gili'de bir gününüz böyle geçiyor arkadaşlar. Kiralıyorsunuz bir bisiklet, bir motor. Atlıyorsunuz. Ada zaten küçücük. Şu an adayı bitirdik sayılır bu arada yani. İnanılmaz keyifli ya. Ben burayı çok beğendim ya. Bali'den çok daha güzel geldi bana. Bakın şurada da böyle tatlı güzel evler yapmışlar. Burası sahil, plajlar harika ya. Hem kankamı buraya park ettim. Size dün burada denize girdiğim yeri bir göstermek istiyorum. Burası Pearl Beach Bar diye geçiyor. Ama siz bu beach bar'a gelip de fiyat ödemek zorunda değilsiniz. Yani isterseniz burada oturup bir şeyler de içebilirsiniz. Bu arada şu kumun güzelliğine falan bakar mısınız ya? Muhteşem. Ama şöyle bir sıkıntısı var buranın. Bir yerden sonra inanılmaz büyük ve sert taşlar başlıyor arkadaşlar. O yüzden bakın zaten denizin bir kısmını böyle koyu renkte görüyorsunuz. Şu an teknenin gezdiği yer. Bakın kıyıya çok yakın ama orası inanılmaz taş dolu. Oradan ileriye gidemiyorsunuz. O yüzden şöyle girişte şıp şıp ediyorsunuz. Yani yüzmek dediğimde o. Dün bütün gün buradaydım. Şuraya hatta havlumu attım gölgeye. Hiçbir para vermeden buraya gelip vakit geçirebilirsiniz. Denizin en güzel kısmı şu. Denizin sıcaklığıyla dışarısının sıcaklığı genelde bir oluyor. O yüzden hiç üşümezsiniz yani. Şu an şöyle bugün soğuk. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün soğuk. Dün ben girdiğimde deniz inanılmaz sıcaktı. Hatta dışarısıyla direkt aynı derecedeydi yani. Burada da tekne indi şimdi. Şöyle birazcık denize ayağımı sokacağım yine ben. Yarın girerim muhtemelen. Bugün size video çekmek için girmeyeceğim. Zaten 3-4 gün buradayım. Bayağı uzun süre konaklayacağım. Dün gelmiştim. Çok keyifli ya. İnanılmaz güzel. Şu suyun berraklığına bakın. İşte tek sıkıntısı ne? Size az önce söylediğim gibi şurada taşlar başlıyor.
Onun dışında mükemmel bir yer. Ama zaten popüler olan yeri de burası değil aslında yine de. Biz şimdi şu tarafa doğru gideceğiz. Ben size kaplumbağaları o tarafta göstereceğim. Buraya da size bir göstermek istedim. Dün ben buradaydım çünkü. Bakın hep kıyıda. Çocuklar falan kıyıda takılıyor. Gelirseniz burada takılırsınız. Şu huzura ve sessizliğe bakar mısınız Allah aşkınıza? Kimsecikler yok. Bu arada akşamları şuralar doluyor. Çünkü buranın sunseti çok güzel bu tarafın. Şu an adanın gündüz için en sessiz yerlerinden birisi burası. Bakın böyle güzel mekanlar var. Sol taraf zaten direkt plajlar. Gün batımı için gelebileceğiniz en güzel nokta bu uç noktalar birazcık daha. Buralar gündüz sakin, akşamları dolu oluyor. Benim olduğum taraf gündüz de dolu, akşam da dolu. Bu arada dün şurayı buldum. O kadar beğendim ki burayı size de göstermek istiyorum. Şuranın güzelliğine bir bakar mısınız ya? Şurası bu arada aynı zamanda bir mekan. Yo diye bir mekan yapmışlar. Burayı ben dün buldum. Bayağı bir yolun sonu gibi aslında. Şuradan sonra çok anlamlı bir şey yok. Hani denize de giremezsiniz, sunset kısmı da yok. Ama şuraya çok güzel sanırsam otel yapmışlar. Şurada minik minik evler var. O kadar hoşuma gitti ki burası. Ama tabii merkeze hani çok da yakın değil. Benim olduğum yer Port'un giriş tarafı birazcık daha merkez. Burası biraz daha uzak oraya ama inanılmaz güzel evler yapmışlar. Burayı da böyle bir göstermek istedim. Burası yolun sonuydu. Şimdi tam ters tarafa, benim geldiğim tarafa doğru gideceğiz. Size böyle kaplumbağaları bulabilirsem onları göstermek istiyorum. Ben de görmedim bu arada. Bugün ikinci günüm zaten. Şimdi o tarafa doğru yola çıkalım. Havada felaket sıcak. Saat 3-4. Biraz sıcak geçsin diye beklemiştim ama geçmiyor. Bakın şurada Turtle Point dedikleri yere geldim. Burada işte bu deniz kaplumbağalarının buradaki sahillerde olduğu söyleniyor denk gelirsek. Tabi burada bu plaja ücret vererek buradaki pufları da böyle kiralayabilirsiniz veya bir şeyler yiyip içebilirsiniz burada. Bu sahiller yani adada belli noktalar var. Oralarda kaplumbağaları görebiliyormuşsunuz. Şurada da güzel bir seyir terası yapmışlar. Oraya da bir çıkar bakarız. Ama şu an sanki hiç böyle bir kaplumbağa görecek gibi değiliz. Ne diyorsunuz? Genelde zaten kaplumbağa olunca insanlar bir orada toplanıp da bakıyorlar. Burası işte deniz kaplumbağalarıyla yüzebileceğiniz, şnorkelinizi takıp şurada ilerlerde kaplumbağa arayabilirsiniz. Ya da şöyle ata da binebilirsiniz ama binmeyin yani. Buradaki atların ben çok iyi bakıldığını düşünmüyorum açıkçası. Allah. Şöyle bir ilerleyelim bakalım biz de. Bu arada sizi birazdan çok güzel bir gün batımı yerine götüreceğim. İnanılmaz şovlar var. Orayı size tavsiye edeceğim. Çünkü dün gittim. Dün 2 tane sunset noktası var burada. Harika gün batımı görebileceğiniz yerler. Bir tanesinde muhteşem bir gösteri oluyor. Size oraya götüreceğim aslında. En güzel neresi orayı buldum. Bir suyun sıcaklığına da bakalım. Su nasılmış? Su daha iyi biliyor musunuz? Sizi ilk götürdüğüm yerdeki şeyden daha güzel şu anda. Ama sanki kaplumbağa yok. Şöyle bakıyorum. En azından buralarda gözükmüyor. Azıcık ilerleyeceğim ben de. Su muhteşem güzel. Hem temiz hem o kadar sıcak. Harika bir yer ya. Haritada bu arada Turtle Point olarak aratıp buraları bulabilirsiniz. Burada çünkü 3-5 tane böyle nokta var. Kaplumbağa görebileceğiniz. Belki şu an su çok sıcak, kaynar ya resmen. Belki hani belli saatlerde çok daha fazla bulunuyorlardır. Şu an saat kaç bakıyorum. Hemen saat 4.30 şu anda. Pek gözükmüyor. Biraz da şans meselesi tabii. Bakın şurada da bir manzara noktası yapmışlar. Şimdi bir buradan da çıkıp size manzarayı göstereyim. Belki gelmek burada keyif yapmak istersiniz diye. Hello. How are you? How are you? You good? Jackie, your name? My name is İrem. 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 Yes, yes. Nice to meet you. Bakın buradan da şöyle çocuklarla birlikte manzarayı izleyebilirsiniz. Burada da güzel bir manzara noktası yapmışlar. Şurada da şezlonglar var. Canınız, paşa gönlünüz ne isterse, ister burada kaplumbağa arayın, ister buradan manzarayı izleyin. İsterseniz de burada şezlongda güneşlenin. Bakın şimdi buranın ünlü gün batımı mekanlarından birine geldim. Arabamı park ettim. Burası böyle Pink Sunset Kiss ya da Pink Coco. Artık hangi şekilde derseniz şöyle göstereyim. Burası buradaki en iyi şovu izleyebileceğiniz yer. Şöyle mekanı da kısaca göstereyim size. Şöyle pembe koltuklar var. Bakın şurada fotoğraf çekilebileceğiniz kalpli yerler var. Ya inanılmaz keyifli. Dün akşam özellikle burası full doluydu. Şu an saat 5, o yüzden tam dolu değil.
Burada böyle muhteşem gün batımı fotoğrafları çekilebilirsiniz. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şu an boş görünüyor ama birazdan burası deli gibi doluyor olacak ve tam en önde de bu alevli şovlardan yapılıyor olacak. Ben de o yüzden en önlerde yerimi almak istiyorum. Şu an güneş ama akşama burası çok keyifli olacak. Bakın şurada da bir de DJ kabini yapmışlar kayıktan. Harika ya. Ben de şöyle ortalara bir yerlere oturayım. En ön otelde kalanlar içinmiş. Şu yanda da Bora Bora diye bir yer var. Oranın fiyatları kesinlikle çok daha uygundu. Ama buranın da şovları çok daha güzel. Şöyle kahveler aslında normal fiyatta ama yemekler burada biraz daha pahalı. Şöyle hemen yemek menüsünü açıyorum. Şöyle Japon yemekleri var. 115'ten başlıyor, 160 rupiye kadar çıkıyor. Başlangıçlar var. 85'ten başlıyor işte. Salata var. Onlar da 130 küsur ortalama. Burada da wrap yemek isterseniz 110-120 bu civarlarda gidiyor. Pizzalar 200'e yakın. Makarnalar var ve ana yemekler var. Şöyle manzaramda bunu yiyeceğim. Yemeğimi yedim. Bu arada yemek inanılmaz güzeldi. Ve şu an ortam da çok güzel. Çalan müzikler, ortam, gün batımı, her şey o kadar güzel ki anlatamam. Şu manzaraya bakın. Muhteşem ya. Muhteşem bir yer. Gün batımı için kesinlikle gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Mekanı yazayım buraya. Bence gelin buraya ya. Kesinlikle. Bu arada size manzarayı da göstermek istedim. Şöyle pembe koltuklara da oturabilirsiniz. Şurası da benim dün gittiğim mekan. Bora Bora diye geçiyor. Bakın burası full gün batımı fotoğrafları için. Şuraları şöyle göstereyim size. Şurası birazcık böyle balçık gibi ama burada böyle harika fotoğraflar çekilebilirsiniz. Aynı zamanda şuradaki koltuklara oturup buradan manzarayı da izleyebilirsiniz. Mekan da şöyle görünüyor. Şöyle uzaktan da göstermiş olayım size. Muhteşem bir manzara var ya. Bayıldım ben buraya. Yani Bali'de bu kadar huzurlu ve az insanla böyle güzel bir yeri bulmanız mümkün değil. Bali'den çok daha iyi bir yer bence. Kapatıyoruz. Oradan çıktım. İnanılmaz güzel bir eğlenceydi. Ateş gösterileri burada iki mekanda oluyor. Biri Bora Bora, birisi de bu Pink Coco denen yer. Burası çok daha iyi. İnanılmaz eğlendim. Çok keyifli bir ortam. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Videolar için çok emek harcıyorum çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.